Herkese merhaba, Yakın Sanat'a hoş geldiniz. Sanat terapi ve yaratıcılık uygulamaları yalnızca psikolojik sorunu olan kişiler için kullanılmaz. Kişilerin içindeki yaratıcılığı geliştirmek için de kullanılabilir. Kendimizi keşfetmek için kullanılabilir. Koruyucu hekimlik gibi kullanılabilir. O yüzden ben terapiye gidiyorum ve yok ben terapiye gitmem gibi bazı yargılar olabiliyor insanların içinde. Hiçbir zaman öyle bir kaygı düşünülmemeli. Tabii ki düşünebilirsiniz. Düşünülmemeli derken ben de yargıda bulunmuş oluyorum ama denemek lazım. Denemeden kendi üzerinizdeki etkisini göremeyebilirsiniz. Saatle terapi uygulamaları sırasında sanatın birçok alanını kullanarak gerçekleşir. Kendimizin bile farkında olmadığımız keşiflerle ayrılabiliriz o uygulamadan. Bizim yaptığımız bu uygulamalar yalnızca orada kalmıyor. Bizim bilinç dışımızda işlemeye devam ediyor. Evde de kendimizle ilgili farkındalıklarımız Arşimed'in buldum dediği gibi bizim de kendimizle ilgili farkındalıklarımız olabiliyor. Hatta çok büyük, çarpıcı farkındalıklarımız olabiliyor. Ben Yakın Sanat'tan Gülpembe Yakın, resim öğretmeni ve sanat terapistiyim. Sizler ne kadar beğeni gönderirseniz, ne kadar fazla abone olursanız bizim izleyicimiz o kadar artmış oluyor. Algoritma bizi o kadar öne çıkarmış oluyor. Ben de yeni videolar çekmek için motivasyon kazanmış oluyorum. Saatli terapi uygulamalarını yaparken yarı yapılandırılmış uygulamalar yapıyoruz. Uygulamanın bir kısmını belirliyoruz. Daha sonra uygulama esnasında kişilerin durumuna, o anki duruma, oradan gelecek geri bildirime göre çalışmalarda esneklik sağlıyoruz. Çalışmayı biraz değiştirebiliyoruz. Soracağım sorular da aslında benim normalde uygulama yaparken standart sorular kullanmıyorum. Belirli sorular kafamda oluyor ama karşıdan gelen kişinin yaptığı uygulama üzerinden sorular soruyorum. Onun verdiği cevaplara göre ben yeniden o anda soru üretiyorum. Saatli terapi uygulamaları yaparken sanat terapisti olarak bizler karşıdaki kişinin uygulamasına bakarak doğrudan yargıda bulunmuyoruz asla. Senin bu yaptığın şey şunu ifade ediyordur. Bu yaptığın şey senin hayatındaki üzüntündür. Senin hayatındaki mutluluğundur. Senin geçmişte yaşadığın zorluklardır vesaire gibi hiçbir zaman hiçbir şekilde böyle bir yargıda bulunmuyoruz. Hep biz sorular soruyoruz. O sorulara sizin verdiğiniz cevaplar üzerinden ilerliyoruz. Onun için sanat terapistiyle bu uygulamaları devam ettirmek uygulamaya katılan kişi açısından daha faydalı bir şey. Şimdi burada yalnızca demo gibi ben size bu uygulamanın nasıl gerçekleştiğine dair bazı örnekler sunuyorum. Ama bunları biz yüz yüze yaptığımızda tek bu 2 soruyla 3 soruyla kalmıyoruz. Sorular devam ediyor. Bir kişiyle çalıştığımızda 45-50 dakika yalnızca o uygulama üzerinden soru ve cevaplarımız devam ediyor. Kişiye bunlara hazırlıklı gelmediği için o anda cevap veriyor. Hem onun yaratıcılığı gelişiyor hem de sanat terapistinin o anda tüm yaratıcılığını kullanması gerekiyor. Beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin lütfen.